Merhaba, bugün ise gül motifli hırka anlatımı yapacağım. Gül motifini önceden anlatmıştım, videosuna bakabilirsiniz. Öncelikle hırkada istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanarak hırkanızı oluşturabilirsiniz. Önemli olan ölçü. Ben size ölçüler vereceğim. Elinizdeki ipin inceliğine, kalınlığına göre siz sadece sıra sayısını ayarlayacaksınız. O yüzden elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Ben size anlatacağım hırkada Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans ipler kullandım ve 3 milim tığ kullandım. Şablon hazırlayıp sizinle onu da paylaşacağım. Benim hırkamın arkası 5'te olacak ve boyu 4'te olacak. Boyun istediğiniz sıra sayısı kadar yapabilirsiniz. Boy uzatma mantığı da anlatacağım sonrasında. Afrika menekşesi hırkada, söğüt hırkada, mozaik hırkada, bohem hırkada yaptığımız gibi ip koparmadan kaydırma tekniğiyle birleştireceğiz. Ben burada kolları ve iki ön parçayı birleştirdim. Yine diğer videolarda olduğu gibi sırt parçasını da size birleştirme mantığını anlatacağım. Size verdiğim şablon gibi tek parça halinde birleştirebilirsiniz. Ben burada yeni başlayanlar için sırtı, ön parçaları, kolları mantığını anlayabilmeleri için böyle parça parça anlatıyorum, parça parça birleştiriyorum. Tek parça halinde de birleştirebilirsiniz. Parçaları tek tek gösterdikten sonra tek bir parça haline getireceğim, bir hırka haline getireceğim. O zaman tek parça halinde şablondaki gibi nasıl görünüyor onu da görmüş olacaksınız. Hırkada toplam 60 tane motif kullandım. Öncesinde birleştirme tekniğini gösterebilmem için sırf motiflerini birleştirelim. Sonrasında bedeni nasıl ayarlıyoruz kendimize göre ve boyunu nasıl uzatabiliriz onları anlatmak istiyorum. Sırt parçasında eninde 5, boyunda 4 motif olmak üzere toplam 20 tane motif var. Öncelikle yukarı doğru motifleri birleştireceğim. Sonrasında yan şekilde enine doğru birleştireceğim. İp koparmadan ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmeye başlayalım. Tekrar etmek istiyorum. Çiçeklerde, gül motiflerinde Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans ipler kullandım. Farklı farklı renkler kullandım. Elinizdeki ipleri değerlendirmek için güzel bir hırka. Buradaki trabzan sırası için Alize Cotton Gold'un 599 numarasını kullandım. Yine birleştirmeyi de aynı renkle yapacağım. Baştan sona 3 milim tığ kullanıyorum. Yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Öncelikle motifleri aşağıdan yukarı doğru birleştiriyorum. Aşağıdan yukarı doğru karşılıklı 4 tane motifi birbirine birleştiriyorum. Önce bu iki motiften başlıyorum. Bunları yukarı alıyorum böyle. Öncelikle ilmek yaparak başlıyoruz. Sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Halkaya girdim. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipi çok kısa tutmuyorum ki sonrasında gizleyebilelim. Buradaki birleştirme mantığı zincirlerin ve trabzanların V gibi görünen tepeleri var. V harfine benziyor. Bunların bir kanadı örgünün iç yüzünde, bir kanadı dış yüzünde, güzel yüzünde kalıyor. Biz karşılıklı iç kanatları alarak birleştirme yapacağız. Motifte köşelerde 2 zincir çekmiştik. Bir tane zincir bu kenara ait, bir tane zincir bu kenara ait. Yani birinci zinciri bırakıyoruz. İkinci zincirden itibaren birleştirmeye başlıyoruz. İlmeği oluşturdum. Tığdan çıkardım. Burada 2 tane zincir var. Bu kenarın zincirini bırakıyorum. İkinci kenarın zincirinin iç kanadından giriyorum. İç kanadından giriyorum. İlmeği aldım ve kanattan geçirdim. Arkada ipi tutuyorum. Bu tarafta da yine aynı. Bu kenarın zincirini bıraktım. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından girdim. İpi aldım ve geçirdim. İkinci zincirlerin iç kanadını alarak başladık. Şimdi sırasıyla trabzanların iç kanadını alarak devam ediyoruz. Burada birinci trabzanın iç kanadını alıyorsam bu tarafta da birinciyi alıyorum. Burada ikinciyi alıyorum, bu tarafta ikinciyi alıyorum. Karşılıklı aynı trabzanların iç kanatlarını alarak devam ediyorum.
İpim ortada. Önce hep sağa batıyoruz. Birinci trabzanlardayız. Birinci trabzanın iç kanadına girdim. Bu tarafta da birinci trabzanın iç kanadına girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. İkinci trabzanın iç kanadını aldım. İkinci trabzanın iç kanadını aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Burada bizi rahatlatacak, kolay yapmamızı sağlayacak şey burada elimizi sıkmamamız. Burada elimizi sıkarsak ilmeklerden geçirirken zorlanırız. Üçüncü trabzanın iç kanadını alıyorum. Bu tarafta da üçüncü trabzanın iç kanadını alıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekiyorum. Dördüncü trabzanın iç kanadı, dördüncü trabzanın iç kanadı ve üçünü birlikte çekiyorum. Elim gevşek, ne tığı sıkıyorum ne de ipi gergin tutuyorum. Sırasıyla karşılıklı iç kanatları alarak devam ediyorum. Kaydırma tekniğiyle yaptığımızda görünüşü de böyle görünüyor. En başta şunu da söylemek istiyorum. Hepimizin elinin sıkılığı, gevşekliği farklı. Bunu bazen değiştiremiyoruz. Ne kadar gevşek yapın desem de siz örmeye öyle alıştığınız için eliniz sıkı şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden burada kasma yapabilir. Siz normalde motifinizi üçlü ördünüz ya da 2,5, 2,75 neyle ördüyseniz onun bir tık üstünde tığla yapabilirsiniz. Gevşek öremiyorum ben derseniz ördüğünüz ayardan bir büyük tığla birleştirmeyi yapabilirsiniz. Birleştirmeye devam ediyorum. Sağ taraftan iç kanadını aldım, sol taraftan iç kanadını aldım. Üçünü birlikte çektim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde karşılıklı iç kanatları alarak kaydırarak birleştiriyoruz. Zaten saymayı bıraktım belli bir süre sonra anlatırken. Sıra sonunda karşılıklı en son trabzanların da denk gelmesi gerekiyor. En son karşılıklı trabzanları da aldım. Demek ki herhangi bir kaydırma yapmadan devam etmişim. En son trabzanları aldıktan sonra trabzanlardan sonraki birinci zincirin iç kanadına girdim. Sağda ve solda da birinci zincirin iç kanadına girdim. Ve yine kaydırmayla bitirdim. İkincileri almıyorum ki ikinciler bu kenarların zincirleri. Böylece iki tane motifi kaydırma tekniğiyle birbirine birleştirmiş olduk. Yukarıda kaç tane motif birleştirirseniz birleştirin, birleştirme tekniğimiz değişmeyecek. İstiyorsanız 10 sıra yapın, istiyorsanız 100 sıra yapın. Yine başlarken ikinci zincirlerin iç kanadından başlıyorum. Biterken birinci zincirlerin iç kanadıyla bitiyorum. Bir üst motiflere geçtim. Her zaman sağdan başlıyorum. Sağdaki motifte birinci zinciri bıraktım. İkincinin iç kanadına girdim. Soldaki motifte birinciyi bıraktım. İkincinin iç kanadına girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekiyorum. Sonra trabzanlarla devam ediyorum. Karşılıklı trabzanların iç kanadını alarak devam ediyorum. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadını alıyorum. Biterken birinci zincirlerin iç kanadını alıyorum. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve bir üst motife tekrar beraber geçelim. En son yine birinci zincirlerin iç kanadını aldım. İki tane daha motif alıyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Değişen bir şey yok. İkinci zincirlerin iç kanadıyla başlayacağım. Sıra sonunda birinci zincirlerin iç kanadıyla bitireceğim. Size gösterdiğim şekilde bu iki motifte birleştirelim. Sonrasında bu iki motifte birleştirelim. Sıra sonunda ip kopararak bitireceğiz. Orada buluşalım.
En başta ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladık. Yukarı kadar devam ettik. Yine burada en son motiflere geçtiğimde de ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladım. Trabzanların da iç kanadını aldım. En son biterken yine birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Burada artık hırkanın boyu 4 motifli olduğu için burada ipimi bir zincir çekip kesiyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. İpleri sonra gizleyeceğiz beraber. Siz boyunu 4 motif değil daha fazla yapabilirsiniz. O zaman istediğiniz sıra kadar motifleri aynı gösterdiğim şekilde 2 tane üstüne eklersiniz, birleştirirsiniz. 2 tane üstüne ekler, birleştirirsiniz. İstediğiniz sıra sayısı kadar motif ekleyebilirsiniz. İster kalça boyunda yapın, istiyorsanız diz boyunda, istiyorsanız da bilek boyuna kadar boyunu uzatabilirsiniz. Karşılıklı 4 tane motifi birbirine birleştirdik. Şimdi tekrar birleştirmeye devam ediyorum. Yine 4 tane motif aldım. Buradan yukarı kadar yine aynı şekilde birleştireceğiz. Birleştirme tekniğimiz değişmiyor ama yine en başta göstermek istiyorum. Her zaman sağ motiften başlıyoruz. Başlarken de ikinci zincirlerden başlıyoruz. Birinci zincirlerde bitiriyoruz. Başlarken ikinci zincir, bitirirken birinci zincir. Yine tığa ilmek yaparak başlıyorum. Halka yaptım. Girdim ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İlmekten sonra buradaki ikinci zincire girdim. İlmeği geçirdim. Burada da ipimi tutuyorum. Sonrasında solda da ikinci zincirin iç kanadıyla devam ediyorum. İkinci zincirlerden sonra trabzanlar, trabzanlardan sonra da birinci zinciri en son sıra sonunda alıyorum ve artık bir üst motiflere geçiyorum. Tığ sıkmıyoruz, elimizi gevşek tutuyoruz. Buradaki ipi hiç sıkmıyorum. Ben ördükçe devam ediyor. Burada gösterdiğim gibi yine baştan sona birleştiriyoruz. En son birinci zincirleri de alınca bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Sonra tekrar motif ekliyoruz. Yine birleştiriyoruz. Sıra sonunda ipimizi kesiyoruz. Ve artık bunlar da son motifler. Yine buradan başlayıp birleştiriyoruz ve sıra sonunda ipimizi kesiyoruz. Boyuna birleştirme bu şekilde devam ediyor. Sonrasında artık bu aradaki boşlukları kapatmaya başlayacağız. Yan şekilde birleştirmeye başlayacağız. Ben burada gördüğünüz motifleri size anlattığım şekilde boyuna birleştireceğim. En son beraber artık yana doğru birleştirmeye başlayacağız. Aşağıdan yukarı doğru bütün motifleri birleştirdim. Artık yan şekilde birleştirmeye başlıyoruz. Aslında yine değişen bir şey yok. Birleştirirken böyle döndürüyorum. Yine aşağıdan başlayarak yukarı doğru birleştiriyorum. Yine başlarken ikinci zincirleri alıyorum. Biterken birinci zincirleri alıyorum. Başlarken ikinci zincirler, biterken birinci zincirler. Burada tek fark eden burada bir birleştirme yerimiz var. Motifleri birleştirdiğimiz yer. Burayı sadece bir zincirle geçiyorum. Bir zincirle geçiyorum ki kasma yapmasın. Değişen tek şey bir motiften diğer motife geçerken arada bir zincir çekmemiz. Şimdi yaparken daha iyi anlaşılacak. Yine tığa ilmek yapıyorum. Her zaman sağ motiften başlıyoruz. İkinci zincirin iç kanadıyla başlıyorum. İlmeği geçirdim ve ipi burada tutuyorum. Soldakinde de ikinci zincirin iç kanadını aldım. Sırasıyla trabzanların iç kanadını alıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Teknikte değişen bir şey yok. Yine kaydırmalarla devam edelim. En son buralardaki birinci zincirleri alalım ve bir üst motife nasıl geçiyoruz onu size göstereyim.
Aşağıdan başladım. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir üst motive geçmem gerekiyor. Onun için buradaki birleştirme yerine bir zincirle geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Bir zincirden sonra yine ikinci zincirlerden birleştirmeye başlıyorum. Sonra trabzanlarla devam ediyorum. Aradaki tek fark bir üst motive geçerken arada bir tane zincir çekiyoruz. Burada da yine sıra sonuna kadar geleyim. Size bir kere daha bir üst motive nasıl geçiyoruz orayı göstereyim. En son birinci zincirlerinde iç kanadını aldım. Buradaki birleştirme yerine bir zincirle geçiyorum. Tekrar zincirlerin iç kanadıyla devam ediyorum. Sonrasında trabzanların iç kanadını alıyorum. Yine sıra sonuna kadar geliyorum. Size gösterdiğim şekilde devam ediyorum. Bir sonraki motive geçerken arada bir zincir çekiyorum ki bu birleştirme yerinde kasma olmasın. Sıra sonuna kadar geldim. Yine birinci zincirleri alıp bir zincir çekip ipimi yeteri kadar koparıyorum. Farklılık sadece bir üst motive geçerken arada bir tane zincir çekmek. Yine aşağıdan başladık. Bir sonraki motive geçerken arada bir zincir çektik ve sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda da yine birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Buradaki işlemimiz de bu kadar aslında. Yine burada yaptığımız gibi bu iki boşluğu da kapatalım. Sıra sonunda bir zincir çekip yine ikisinde de iplerimizi keselim. Aynı şeyleri tekrarlıyor gibi olabilirim ama bilenler buraları geçebilir. Yeni başlayanlar için tekrar önemli. Geri dönüp izlemesinler. Burayı yaptık. Yine burada da ilmekle başlıyoruz. İlmek yapıyoruz daha. Öncelikle ikinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Başlarken ikinci zincirlerin iç kanadı, biterken birinci zincirlerin iç kanadı. Bir üst motive geçerken de arada bir zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar yine bu iki boşluğu da kapatalım ve artık size bedenini nasıl ayarlayacağız, boyunu nasıl ayarlayacağız, motif büyüklüğünü kendi bedenimize göre nasıl ayarlayacağız onu anlatmak istiyorum. Motiflerin hepsini birleştirdim. Burada bir tane ip bıraktım. Nasıl gizlediğimi size gösterebilmek için. Sırtı hazırlamışken size bedenimizi nasıl ayarlayacağız onu da anlatmak istiyorum. Benim bir tane motifimin ölçüsü 11,5-12 santim. Her motifte ölçümüz değişebilir. O anki elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre 11,5-12 santim. Toplam beden genişliğim 58 santim olmuş oldu birleştirmeden sonra. Sizinle bir tane yetişkin beden ölçü tablosu paylaşacağım. Orada yine beden genişliğinizi görebilirsiniz. Yani 5 tane motifin yan yana birleştirmiş hali beden genişliğimiz oluyor. Diyelim ki sizin beden genişliğiniz 50 santim. 50 santime ulaşmanız gerekiyor. O zaman bir motifin ölçüsünü nasıl buluyorsunuz? 5 tane motiften oluştuğu için 50'yi 5'e bölüyoruz. Bir tane motifinizin ölçüsünün 10 santim olması gerekiyor. Bir tane motifinizin ölçüsü 10 santim olması gerekiyor. Ya da beden genişliğiniz 67 santim. 5'e bölüyorsunuz. Bir tane motifiniz yaklaşık 13,5 santim olması gerekiyor. Benim bir tane motifim 11,5-12 santim. Siz bunu 10 santime nasıl düşürürsünüz ya da 13,5 santime nasıl çıkartırsınız? 50 santimsiniz. Bir tane motifinizin 10 santim olması gerekiyor. O zaman ben burada 3 milimle ördüm. 12 santime ulaştım. 11,5-12 santime. Siz 2,5 milimle örüp 10 santime ulaşabilirsiniz. Yani tığ numarasını küçülterek motifinizin boyutunu küçültebilirsiniz. 13,5 santime nasıl ulaşabilirsiniz? Gül motifinde anlattığım gibi burada benim motiflerim 2 sıralı. Siz oradaki gibi 3 sıra örüp 13-13,5 santim yapabilirsiniz motiflerinizi. Ya da yine tığ numarasını büyütebilirsiniz. 3,5'la da örebilirsiniz. İstiyorsanız sıra sayısıyla oynayın. İstiyorsanız
Tığ numarasının büyüklüğüyle küçüklüğüyle oynayın ve kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Size verdiğim beden ölçü tablosunda kendi bedeninizi buluyorsunuz. Onu 5'e bölüyorsunuz. Bir tane motifinizin o kadar santim olması gerekiyor. Şunu da söylemem gerekir. Diğer videolarda anlattığım gibi hırka üzerimize tişört gibi yapışan bir şey değil. Tamam, şimdi 50'yi 5'e bölelim 10 santim ama o zaman birebir beden genişliğimizde olacak. Ve hırka olduğu için içimizde de illaki bir şeyler giyeceğiz. O 50 santim size yeterli gelmeyebilir. O yüzden motiflerinizi illaki 10 santim yapmak zorunda değilsiniz. 11 santim de yapabilirsiniz. Normalde satışa sunulduğunda ne deniliyor? Bir tane hırka yapılıyor, deniliyor ki 36-42 beden arası deniliyor. Ya da 42-48 beden arası deniliyor. Yani birebir ölçülerde yapmak zorunda değilsiniz. Bunun hırkalarda en garanti yöntemi nedir? Sevdiğiniz bir tane hırkayı serersiniz, ölçersiniz, beden genişliğiniz ne kadarsa o kadar beden genişliğinde yaparsınız. Çok sevdiğiniz bir hırka, sizi sıkmayan, bunaltmayan bir hırkanın ölçüsünde ilerleyebilirsiniz. Bedenimize göre motif ölçüsünü ayarlamada anlatacaklarım bu kadar. Şimdi boyunu ne kadar uzatabiliriz? Nasıl uzatabiliriz? Şimdi bunu çeviriyorum. Burası sırt parçası. Bunlar aynı birleştirmeyle birleştirdiğim ön parçalar. Burası sırtımız, buraları ön parçalar. Boyunu nasıl uzatabiliriz? Her sıra için. Şimdi ben boyunu 4 sıralı yaptım. Siz 5 sıra yapacaksanız her sıra için 9 tane motif yapıyoruz. 4'ü öne geliyor, 5'i arkaya geliyor. 9 tane yaptınız, boyu 5 sıralı oldu. Tekrar uzatmak istiyorsunuz, yeterli gelmedi. Tekrar yine 9 tane yaparsınız, eteğine eklersiniz. Bazen giydikten sonra da hoşumuza gitmeyebiliyor boyu. Sonrasında uzatmak için 9 tane motif yapıyoruz ve eteğine birleştiriyoruz. Aynı teknikle eteğe birleştiriyoruz. Bunlar bizim ön parçalarımız. Eni 2, boyu 4 motifli. İkisinde de aynı eş parçalar. Eni 2, boyu 4 motifli. Kolları dörtlü yapmak istedim. Boyu 4, eni 3 motifli. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Motiflerin ikisi öndeki iki motife birleşecek. İkisi de arkadaki iki motife birleşecek. Bazen görüyoruz kollarda 3 motifte kullanılabiliyor, 4 motifte kullanılabiliyor. Biz de aynılarını yaptık diğer hırkalarda biliyorsunuz. Afrika menekşesinde 4 tane kullanmıştık. Söğüt hırkada 3 tane kullandık. Onu neye göre yapıyoruz? Bizim burada bir kol boşluğuna ihtiyacımız var. Kol boşluğumuzun da en az 21-22 santim olması gerekiyor. En az 21-22 santim olması gerekiyor. Benim motiflerim 11-12 santim. Buradan ikisi 23 santime denk geliyor. Şimdi üçlü yaptığımı düşünün. Aynı ölçülerde. Bu şekilde olacaktı. Motifin biri buraya denk gelecek, biri arkaya denk gelecek. Birini de Söğüt hırkada olduğu gibi koltuk altına yedirerek yapacaktık. Şimdi benim bu motiflerim 11,5-12 santim. Hadi 12 santim diyelim. 12 santim. Burada da motifin yarısını kullandım. 12 artı 6 oldu bize 18. 18 santim de kol boşluğu için yeterli değil. O yüzden dörtlü yapıyorum. Ama siz motifinizi 13-13,5 santim yaptınız ya da daha fazla yaptınız. O zaman siz kollarda üçlü kullanıyorsunuz. O zaman siz kolları üçlü yapıyorsunuz. Dörtlü değil, böyle bu şekilde üçlü yapıyorsunuz. Kolun biri, motifin biri buraya denk geliyor. Biri arkada sırta birleşiyor. Birini de koltuk altında yedirerek yapıyoruz. Onu da Söğüt hırkaya bakarak yapabilirsiniz. Koltuk altına yedirerek yapmayı nasıl yapıyoruz diye. Burada çünkü dörtlü olarak yapacağız. Orada da açık renkli anlatmıştım. Kolu 3 motifli yapacaklar. Yani motifleri 13 santimle üzeri olanlar oraya bakarak yapabilirler. Biz şimdi Afrika menekşesi hırkada olduğu gibi kolları dörtlü şekilde yapacağız. Orada da motiflerimin ölçüsü 10-11 santimdi. O yüzden kolları dörtlü yapmıştım. Mantığımız
burada kol boşluğunda en az 21-22 santime ulaşabilmek. Onun için de bir tane motifimizin ölçüsü önemli. Normalde ben diğer hırkalarda omuzlardan birleştirme yapıyorum. Sonrasında koltuk altına kadar birleştiriyorum. Sonra kolları birleştiriyorum. Bu sefer yine omuzlardan birleştireceğiz. Bu şekilde. Sonra da kolları bu şekilde birleştireceğiz. Bu sefer şablondaki gibi ben size şablon veriyorum ama diyorum size bir bütün şeklinde birleştirebilirsiniz diye. Onu nasıl yapabilirsiniz? Onu göstermek istiyorum. En başta da bir bütün şeklinde birleştirebilirsiniz. Ben yine size yeni başlayanlar için parça parça gösterdim. Bu sefer bütün parçaları böyle birleştireyim, farklı şekilde birleştireyim ve şablondaki gibi görmüş olun. Yine motifleri çeviriyorum. Bu şekilde. Yine kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Önce burayı birleştireceğim, sonra burayı birleştireceğim. Burası sırt parçası, burası ön parça. Burası omzumuza gelecek yer. Omuzda iki parçayı birleştiriyoruz. Yine ilmek yaparak başlıyorum. 3 milim tığ kullanıyorum. İkinci zincirin iç kanadı ve ikinci zincirin iç kanadı. Birleşim yerine kadar karşılıklı iç kanatları alarak devam ediyorum. Bu arada şunu da unuttum. Burada ip bırakmıştım. Parçalardaki ipleri gizliyoruz. Burada en son bir zincir çekip kesmiştik. İpi böyle arkaya aldım. Çok kasmıyorum böyle. Burada bir zincirle sabitliyorum. Giydiğimizde yıkadığımızda sökülmesin. Sonrasında istiyorsanız buraya doğru, ben genelde bu şekilde köşelerde gizliyorum. Buradan ipimi aldım. Arada bir zincirle sabitledim. Sonra köşede gizledim. En son motifi esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. İplerimizi bu şekilde temizliyoruz. İkinci zincirlerle burada başlamıştık. En son birinci zincirleri alalım ve bir üst motife nasıl geçiyoruz onu size göstereyim. En son birinci zincirlerine iç kanadını aldım. Burada birleştirmelerin bitiş yeri var. Orayı nasıl geçiyorum? En son birleştirme yaptığım yerin bir kanadını alıyorum sağdan. Bu taraftan da bir kanadını alıyorum. Ve yine üçünü birlikte çekiyorum. Buradaki birleştirme yerinde en son birleştirmelerin bir kanadını kullanarak geçiyorum. Burada bir zincirle geçersek arada bir boşluk olur. O yüzden buradaki birleştirme noktalarında kullanıyorum. Sonrasında yine zincirlerden başladım. Trabzanlarla sıra sonuna kadar devam ediyorum. En son birinci zincirlerinde iç kanadını alalım ve ipimizi orada bir zincir çekip yeteri kadar koparalım. En son birinci zincirlerinde iç kanadını aldım, bir zincir çektim ve ipi yeteri kadar kesiyorum. Aynı burada yaptığımız gibi sırt parçasıyla ön parçasını birbirine birleştiriyoruz. Zincirlerle başlıyorum.
Trabzanlarla devam edip birleştirme yerine kadar geliyorum. Birinci zincirlerinde iç kanadını aldım. Burada birleştirme yerlerimiz var. En son birleştirme yaptığımız yerden bir kanadını alıyorum. Bu taraftan da bir kanadını alıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Sonra zincirlerle devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar gelip sıra sonunda bir zincirle ipimi kesiyorum. Sıra sonunda en son bir zincir çektim ve ipimi kestim. Gördüğünüz gibi sırt parçasıyla ön parçalar birleşmiş oldu. Burası da bizim ense boşluğumuz. Motifleri birleştirdik, ön parçaları sırta. Şimdi kolları birleştirmede sıra. Burası ön parça, burası sırt parçası, burası da kol. Kolun iki motifi ön parçaya denk gelecek, iki motifi arka parçaya denk gelecek. Şimdi baştan başlayarak karşılıklı 4 motifi birbirine birleştiriyorum. Birleştirme tekniğimiz aynı. O yüzden aynı şeyleri anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Karşılıklı zincir ve trabzan tepelerini alalım. Motif birleşim yerlerinde en son birleşimlerden de bir kanat alalım, kaydıralım. Sonrasında bir üst motife geçelim. Bu şekilde karşılıklı 4 motifi birbirine birleştiriyorum. Birinci zincirlerinde iç kanadını aldım en son sıra sonunda ve bir zincir çekip ipi kesiyorum. 4 tane motifi karşılıklı birleştirdim. Buradaki kolu birleştirdik. Şimdi sıra diğer kolda. Burası sırt parçası, burası ön parça. 2 tanesi öne gelecek, 2 tanesi arkaya gelecek. Bu şekilde 2 tane motif sırta ekleyeceğim, 2 tane motif de öne eklemiş olacağım. Bu bizim birleştireceğimiz son parça. Zaten tüm ırkalarda öyle yaptık. 5 tane parçadan oluşuyor. Bir tanesi sırt parça, 2 tane ön parça hazırlıyoruz, 2 tane de kol hazırlıyoruz. Diğer kolda yaptığım gibi yine buradan başlıyorum ve sıra sonuna kadar 4. motifte en son birinci zincirlerini alıyorum ve ipimi yeteri kadar kesiyorum. Sonrasında bir bütün şeklinde şablondaki gibi parçamızı görmüş olacağız. En son yine sıra sonunda bir zincir çekip ipi kopardım. Tripodu kaldırabildiğim kadar kaldırdım. Şu an bir bütün şeklinde hırkanın şablonu gibi aynı görebiliyorsunuz. Hırkanın eni 5 motifli, boyu 4 motifli, kollarda boyunda 4 motif kullandım, eninde 3 motif kullandım. Kolu 3 motifli yapacaklar için de yine bir şablon göstereceğim, şablon hazırlayacağım. Siz de oraya göre yapabilirsiniz. Bir bütün şeklinde birleştirmekten kastım şu aslında. Ben dün motifler de renk renkli olduğu için motifleri halının üzerine serdim ve bu şekilde yerleşimini yaptım. Yerleşimini yaptıktan sonra bir tane fotoğrafını çektim. Aynı şablondaki gibi, şu anda olduğu haldeki gibi ve ona göre birleştirmeyi yapmaya başladım. Yeni başlayanlara göstermek için parça parça birleştirdim. Ama şimdi bir bütün şeklinde birleştirmek istiyoruz. Artık hırkanın nasıl yerleştireceğini anladık. 5 parçadan oluştuğunu anladık. Ve artık bir bütün şeklinde birleştirmek istiyoruz. Buradan karşılıklı 8 tane motifi öncelikle birbirine birleştiriyorum. Benim için 8 çünkü benim boyu 4 motifli. Sizinki 5 motifli olabilir. Siz karşılıklı 10 tane birleştireceksiniz o zaman. 5'i arkaya, 5'i öne gelecek çünkü. Buradan karşılıklı 8 motifi birleştirdim. Sonra buradaki karşılıklı 8 motifi birleştirdim. Yani bu parçayı birleştirdim, bu parçayı birleştirdim. Sonrasında bu ara kısma 4 tane motif birleştiriyorum. Burası benim enseye gelecek kısmım. 4 tane birleştiriyorum. Böylece sırtı ve önleri oluşturmuş oluyorum aslında. Sonrasında kolları oluşturmaya başlıyorum. Kollar da neydi? 2 tanesi öne, 2 tanesi arkaya gelecek. O yüzden
Başladım 4 tane motifi yerleştirdim. 2 tane öne, 2 tane arkaya gelecek şekilde. Sonra yine 4 tane motif birleştirdim ve 4 tane motif birleştirdim. Buraya geçtim. Burada da 4 motif, 4 motif ve 4 motif birleştirdim. Yani kol parçamı da oluşturmuş oldum. Şablondaki gibi bir bütün parçaya ulaşmış oldum. Siz istiyorsanız yine benim gösterdiğim gibi 5 tane parça hazırlarsınız ve sonrasında birleştirirsiniz. 5 parça hazırlayıp birleştirebilirsiniz. Söğüt hırkada yaptığımız gibi de yapabilirsiniz. Buradaki yaptığımız gibi de yapabilirsiniz. Ben diğer hırkalarda 3-4 tane hırkada hep aynı şekilde gösterdiğim için bu sefer de farklı şekilde göstermek istedim. Instagram'da falan görüyorsunuzdur belki, bu şekilde hazırlıyorlar, ikiye katlıyorlar ve hırkanın formu oluşmuş oluyor. Biz de şu an bunu yapacağız. Öncelikle motiflerimi ters çeviriyorum. Burası sırt parçamız, onlar ön parçamız. Bu parçalarda kol parçalarımız. Şimdi ikiye katladığımızda hırkamızın formu oluşmuş olacak. Ön parçayı alıyorum ve ikiye katlıyorum. Gördüğünüz gibi ikiye katladığımızda hırkamızın formu oluşmuş oldu. Artık buradan başlayarak koltuk altından bileğe kadar gittiğimizde de bir bütün şeklinde hırkamız oluşmuş olacak. Buradan başlıyorum. Koltuk altından bileğe kadar devam ediyorum ve birleştiriyorum. İstediğiniz taraftan birleştirmeye başlayabilirsiniz. İstiyorsanız burayı birleştirin, istiyorsanız burayı birleştirin. Hava çok kapalı, 2:30 olduğu halde evin içi karanlık, bütün ışıkları açtım. Zaten koltuk altından birleştirmelerimizi yapalım. En son lastik kısmımız kalacak. Lastik kısmını da bir sonraki videoda detaylı şekilde anlatacağım. Önceliğimiz birleştirme ve bir bütün şeklinde hırkayı oluşturma. Yine ilmek yaptım ve buradan birleştirmeye başlıyorum. İkinci zincirlerden başladım. Ve trabzanlarla devam ediyorum. Her videoda farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu sefer de bir bütün şeklinde nasıl birleştiriyoruz onu göstermek istedim. Koltuk altına kadar gelelim. Koltuk altından bileğe doğru nasıl dönüyoruz onu size göstereyim. Koltuk altına kadar geldim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Sonrasında birleştirme yerinin bir kanadını alıyorum. Bu tarafta da birleştirme yerinin bir kanadını alıyorum ve birleştiriyorum. Sonrasında görüyorsunuz bu taraftaki motif var ve bu taraftaki motif var. Karşılıklı iki motif var. Burada da köşeden bir kanat aldım. Köşeden bir kanat aldım ve üçünü birlikte çekiyorum. En son birinci zincirleri almıştım. Birinci zincirlerden sonra buradaki birleştirme yerlerinden bir kanat aldım. Sonrasında buradan herhangi bir kanat almadan geçseydim burada bir boşluk oluşacaktı. O yüzden buradaki motiften ve buradaki motiften de bir tane kanat aldım. Sonrasında artık koltuk altından bileğe kadar birleştirmeye başlayabilirim. Bu şekilde kendime doğru döndürüyorum. Artık burası kol motifleri. Aşağıya doğru birleştireceğim. Birleştirme yerinden bir kanat aldım ve birleştirme yerinden bir kanat aldım ve kaydırdım. Sonrasında zincirlerle birleştirmeye devam ediyorum. Bileğe kadar aynı şekilde birleştiriyoruz.
Diğer kolda da koltuk altını göstereceğim. Koltuk altından kol ağzına kadar geldim. En son birinci zincirleri aldım ve bir zincir çekip ipi yeteri kadar kesiyorum. Sizin burada yeteri kadar ipiniz varsa, fazladan yumağınız varsa burada ipinizi kesmeyin. Sonrasında ikinci bölümde yapacağımız gibi lastik kısmını örebilirsiniz. Buradan birleştirmeye başladık. Etekten birleştirmeye başladık. Koltuk altına kadar geldik ve buradan kol ağzına kadar birleştirdik. Bir bütün şeklinde birleştirdik. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde yapalım. Koltuk altında birleştirme yerlerine batıyoruz. Burada bir tane motifimiz var. Sırtta da bir tane motifimiz var. Onların da tam köşelerinden bir tane ip alıyoruz. Buralardan almazsak çünkü arada bir boşluk oluşur. Koltuk altında yani toplam 3 tane kaydırmayla koltuk altını geçmiş oluyoruz. İlmeğimi oluşturdum. Her zaman sağdan başlıyoruz. Ben birleştirerek koltuk altına kadar geliyorum. En son yine koltuk altına kadar geldim. Karşılıklı birinci zincirleri aldım. Birinci zincirlerden sonra bir tane birleştirme yerinden bir kanat aldım. Bu tarafta da bir tane kanat aldım ve kaydırdım. Bu kaydırmadan sonra arkadaki motifin köşesinden bir tane kanat aldım. Öndeki motifin köşesinden bir kanat aldım ve kaydırmayla birleştirdim. Şu an gösterirken zorlanıyorum. Masada olduğum için ama siz rahatça yapabileceksiniz. İki motifin de köşesinden birleştirdim. Sonra artık koltuk altından devam ediyorum. Birleştirme yerinden bir kanat aldım. Birleştirme yerinden bir tane kanat aldım ve birleştirdim. Sonrasında zincirlerle birleştirmeye başlıyorum. Trabzanlarla devam ediyorum. Bu şekilde koltuk altından kol ağzına kadar birleştiriyorum. Yine bir zincir çekip ipimi kesiyorum. En son kol ağzında bir zincir çektim ve ipimi kopardım. Artık hırkamız bir bütün halinde. Benim hırkamın boyu 4 motifli. Siz istediğiniz kadar sıra sayısını çoğaltabilirsiniz. 9 tane motif yapıyorsunuz boyunu uzatmak için ve etek kısmından ekliyorsunuz. Bu bölümde motifleri birleştirdik. Şablondaki gibi oluşturduk. Ve sonrasında en son etekten kol ağzına kadar birleştirdik ve hırkamızı bir bütün şeklinde hazırladık. Bir tek aşamamız kaldı. O da kollardan ve bedenden lastik geçmek. Onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Hem havanın daha iyi olmasını umuyorum yarın. Hem de telefonumun kapasitesi çok fazla süreye izin vermiyor. O yüzden birinci bölümü burada sonlandırıyorum. İkinci bölümde beraber lastik öreceğiz. Videoyu bitirmeden mankenin üzerinde de size göstermek istiyorum. Mankenin üzerinde de şu an böyle görünüyor. Mankenin bedeni bizden daha uzun. Normalde biz üstümüze giydiğimizde bu kadar kısa durmayacak üstümüzde. Ama normalde de bu gül motifli hırkalarda böyle kısa daha yakışıyor. O yüzden boyunu çok uzun yapmak istemedim. Önden görünüşü bu şekilde. Sırtı da bu şekilde görünüyor. Sonrasında lastik geçtiğimizde daha düzgün bir görünümü olacak. Zaten herhangi bir düzleştirme işlemi de yapmadık. Ütü kullanmıyoruz. Çünkü ipimizin formu bozulur. Zaten gül motiflerimiz de bozulur. Ütü değdirebileceğimiz bir örgü değil. Uzaktan buhar verebilirsiniz. El ütüsü yapabilirsiniz. Elinizde düzleştirebilirsiniz. Sonrasında lastik geçtiğimizde görünümü zaten düzgünleşecek. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda hırkanın bitişinde ne kadar ip kullandığımı da anlatacağım. Bedenini, her şeyini anlatacağım. Bir sonraki videoda lastik örme kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.